1 Eylül kararnamesiyle ben ihraç oldum. OHAL komisyonuyla ilgili süreçte böyle yaşanınca kızım bana dedi ki artık yeter, gidelim dediler. Nimet Çubukçu Bakanımız görevdeyken Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak başladım. Türkiye'de Fatih Projesi diye bilinen projenin genel koordinatörü olarak görev yaptım. Baba mesleğim elektrikçiliktir. Bu işlere yatkın olduğum için buraya da gelince Tunay LLC olarak construction işi yapan bir firmamız var. Bugünkü robot teknolojisinin babası sayılır. En önemli şey insanın özgürlüğü ve adaletli bir yerde yaşaması. Ben hafif başımı oynatırken yan diyorum, lambalar yanıyor. Göç aslında berekettir. Topyekün bir küreselleşmenin olduğu çağda bu güzel insanların tüm dünyada yapacağı çok güzel şeyler var. Amerika Wayne'den herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda eski Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey bürokratlardan Tunay Alkan Bey ile beraberiz. Şimdilerde kendisi bir teknik müteahhit. Merhaba Tunay Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Türkiye'de üst düzey bir bürokratken buralarda teknik işler yapıyorsunuz şimdi. Ne işler yapıyorsunuz tam olarak? Çocukluğumda da baba mesleğim elektrikçilikti. Dolayısıyla bu işlere yatkın olduğum için buraya da gelince aslında okuduğum okullardaki öğrendiğimden ziyade babamın öğrettikleri daha çok öne çıktı. Ve burada teknik işlere girmek durumunda kaldık. Tunay LLC olarak bir bu noktada construction işi yapan bir firmamız var. Buradaki hayatınızla ilgili, işlerinizle ilgili daha çok şey konuşacağız. Ama ondan önce şöyle sizi bir kısa tanıyabilir miyiz? 1969 Elazığ doğumluyum. Elazığ'a dedem 20'li yaşlarda Bulgaristan Silifke'den gelmişler. İlkokulu Elazığ'ın bir köyünde, Hoşmat köyünde başladım. Daha sonra ilkokula gene Kovancılar, nahiyeydi o zaman, orada devam ettik. Ortaokul gene Kovancılar, sonra lise için Endüstri Meslek Lisesi Elazığ oldu. Hem meslek okulu okudum, elektronik. Daha sonra Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Öğretmenliği okudum. Daha sonrasında da gene pedagojik formasyon, Hacettepe Üniversitesi'nde pedagojik formasyon aldım. Her türlü idarecilik kadrosunda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında çalıştım. Ondan sonraki süreçte de bakanlığa bakanlık müfettişi olarak gittim. Bakanlık müfettişliği olunca da biraz konumuz hukukla, adaletle ilgili olunca aynı zamanda bir de adaleti okuduk. Ben aynı zamanda yönetim organizasyonunda da master yaptım Türkiye'de. Tüm bunlara rağmen burada hayatımı kazandığım alan benim Nezir Usta'dan öğrendiklerim, babamın öğrettikleri. Formal yollarla öğrendiğiniz bazı bilgiler aslında çok kitabi kalabiliyor. Ama sizin doğal yollarla öğrendikleriniz, o uygulamada hep işin içerisindesiniz. Zora girdiğiniz zaman o doğal yolla öğrendiğiniz şeyler tekrar gün yüzüne çıkıp onunla hayatınızı kazanmak durumunda kalıyorsunuz. El emeğinizle neler üretebiliyorsunuz çok daha önemli oluyor. Bu sefer burada tekrar teknik işlere başlamış olduk. Buraya gelmeden önce ben biraz daha çocukluğunuzda kalmak istiyorum. Nasıl bir çocukluğunuz oldu? Babam gurbetçiydi. Almanya'da ve Avusturya'da gurbetteydi. Biz belli bir yaşa geliyor olunca kesin dönüş yaptı. İlçede elektrikçilik işine başlamış olduk. Telefonun, elektriğin olmadığı, daha sonra da geldiği dönemleri bizzat yaşadık. Ve bu bana biraz teknik alanda yetişme fırsatı verdi babamın da elektrikçi olmasıyla beraber. Bazı araçlar bozulduğunda da o çocuk halimle bile müdahale etmişimdir. Yaptığım araçlar olmuştur ve buna o tarih itibariyle yani hakikaten şaşırılmıştır. İlginç anılar var. Elektrikçi dükkanımızda ışıkla çalışan bir devre yaptım. Işık sensörü LDR diye geçer. O sensöre hafif böyle eğdiğimde başımı, gölge geldiği için o ışık yanıyor. Tabii o tarihte kimse bilmediği için etrafımda mahallenin çocukları var. Beni sihirbaz gibi. Ben hafif başımı oynatırken yan diyorum, lambalar yanıyor. İşte sön diyorum, lambalar sönüyor falan. Bundan sonra herkes tabii mahallede falan biz bu noktada meşhur olmuştuk. İşte falan ustaya götürdük yapamadı da Tunay yaptı falan diye böyle çok teknolojiyle iç içe geçen bir çocukluğumuz oldu. Üniversiteyi bitirdiniz, bu eğitimleri aldınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda müsteşar oldunuz. O dönemlere ait anlatacağınız şeyler var mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nda ben bakanlık müfettişiyken, Nimet Çubukçu Bakanımız görevdeyken o zaman Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak başladım. Ömer Dinçer döneminde de Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı statüsünde geçmiş olduk. Türkiye'de Fatih Projesi diye bilinen projenin hem Genel Müdür Yardımcısı olarak projenin bana bağlıydı hem de projenin genel koordinatörü olarak görev yaptım. Hocam Fatih Projesi biraz tartışmalı bir proje gibi. Sonu hüsran mı? Biz bununla ilgilendiğimiz dönem dünyadaki en büyük eğitim projelerinden biriydi ve sulandırılmamıştı. Fatih Projesi'nin
orijinal yazımında tablet yoktur. Ama daha sonradan artık siyasi sahiplerle tablet işin içerisine girdi. Fatih projesindeki esas ambiyans bozulmuş oldu. Benim anladığım hocam, normalde biz Fatih projesini sadece tablet olarak biliyorduk. Halbuki tablet projenin içerisinde bile yoktu. Yok. Ama en büyük rant da galiba orada. Siyasi sahipler derken de herhalde o işin rantından bahsediyorsunuz. Farklı siyasi diyelim etkiler devreye girip yani bir şey alınacaksa, satılacaksa onunla ilgili hususlar devreye girince bu sefer projeler amacından şaşıyor. Fatih projesi de son aşamalarda artık zaten bu noktaya gelmiş oldu. Bu kadar teknik bir insansınız. Muhtemelen mucitliğiniz de vardır. Farklı ürünler hep tasarladım. İhraç olduktan sonra tasarladığım ürünler alüminyum sektörüyle ilgili oldu. 2 tane o alanda tasarımım var. Ama toplamda 10 tane patentim vardı. Bunlar eğitim alanındaki eğitim aracından tutun, akıllı tahtanın 3 tane patenti dahil 10'a yakın Türkiye'de patent sahibiyim. Hocam anladığım kadarıyla çok üretken bir insansınız. Dolayısıyla bu bürokrat olduğunuz dönemlerde başka projeleriniz de oldu mu? Evet var. Bunlardan bir tanesi Dünya Bankası'nın Küresel Çevre Fonu'ndan bir hibe projesi vardı. Bir okur projelendirmesiydi. Yenilenebilir enerji kaynakları ve pasif house dediğimiz teknolojiler var. Dünyada yaptığınız herhangi bir bina ya da ürettiğiniz enerjinin dünyada en düşük karbon ayak izi bırakacak şekilde planlanmasıyla ilgili bir konu var ve gündemde olan bu. Dinamik aydınlatmadan tutun yerdeki ısı pompasına kadar tüm yenilenebilir enerji ve pasif house teknolojilerin hepsinin birleştirildiği bir meslek sitesi projelendirdik. Öyle bir meslek sitesi yapmalıyız ki bu meslek sitesinde bu tür konular hem öğretilmeli hem de bunun binası bu öğretilen konuların uygulama alanı olmalı. Bu projelendirmede hem İngiltere hem Almanya hem de Türkiye olarak beraber Dünya Bankası ile çalıştık. Projeye böyle çocuğum gibi baktım. Bu proje gerçekleşti ve nasip oldu. O okulun ismini koymuş olduk. Ben senelerdir Cezeri üzerine de çalışıyorum ve okulun ismini Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yazıyoruz dedim. Koyduk ve öylece yatırım planına girdi. Şu anda da Ankara Eryaman'da bu okul devam ediyor. Devlet okuludur. Cezeri ismi nereden aklınıza geldi? Cezeri kimdir? Cezeri, Diyarbakır'daki Artuklu Sultanlığı'nda 1150-1200'lü yıllar arasında yaşamış bir bilim insanıdır. Ve dünyada bugünkü robot teknolojisinin babası sayılır. Su gücüyle çalışan android robotlar yapmıştır. Örnek veriyorum, padişahın abdest alırken ona abdest aldıran robottan tutun, soytarılık yapan robota kadar. Soytarı robotu bile var yani eğlence için kullanılan. Bu tür robotları hasarlamış, imal etmiş, üretmiş ve sarayda bunların kurulumunu yapmış bir bilim insanından bahsediyoruz. Padişahın abdest alması için yaptığı otomatlardan biridir. Bu bittiğinde işte havluyu, tarağı falan filan hepsini uzatır padişaha ve sadece abdest alınacak süre içerisinde otomatik olarak suyu verir ve suyu keser. 50'ye yakın cihaz vardır anlattı. Onu kitaba yazmıştır. Cezeri'nin Kitab-ül Hiyel diye kısaca söylediğimiz eserinin bir tıpkı basımı var. Bu Ayasofya nüshası ve Ayasofya nüshasının sayfaları Ayasofya Kütüphanesi'ndeki görevli ayarlanarak rüşvet verile tüm bu nüshalar çalınmıştır. Tüm dünyaya yayılmış. Daha sonradan işte yakın zamanda Fuat Sezgin Hoca yıllarca yani 25-30 yıl boyunca bunun tekrar o sayfalarını sadece resmini çekebilmek için çalınmış olan sayfaların izin alarak tüm dünyadan tekrar topladı ve bu Ayasofya nüshası hem hattı hem çizimleri itibariyle iddialı bir nüshadır. Ben Amerika'ya geldiğimde de buradaki kitaplara baktığımda hemen ilk sayfalarda Cezeri'nin bahsedildiği yerleri hep gördüm. Bununla alakalı da bu sefer burada bir şeyler yapmak noktasında bizim için bir işaret oldu bu da. 1206 tarihli Topkapı Kütüphanesi'ndeki nüshadır. Nüshanın tıpkı basımıdır. Bu Türk Tarih Kurumu Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmış bir nüshadır. Bu da artık bu hali bile tarihi eser niteliğinde bulunmuyor yani. Sadece sahaflarda çok pahalıya satın alabileceğiniz kitaplar hükmünde bunlar. Ben bunları da zamanında böyle birkaç nüsha olarak hep topladım aldım. Anladığım kadarıyla Müslüman mucitlere de özel bir ilginiz var. O mucitlerin yaptıkları şeylerden böyle aklınızda kalan çok orijinal ne var? Osmanlı'da gene kıymeti bilinmemiş
bilim adamlarımızdan biri Takuyuddin'dir. Takuyuddin dünyada ilk defa saatlerle ilgili kitap yazan insandır. Gauss'a biliyorsunuz öğretmeni şöyle dediği söylenir. 1'den 100'e kadar sayıların toplamını bana bulun diye onu meşgul etmek ister. O da hemen 1-2 saniye sonra pat diye söyler. Bunu nasıl yaptın diye sorduğunda da işte hemen formülünü açıklar falan. Aslında Gauss'tan çok önceleri Takuyuddin bunu saat kitabında zaten formülünü veriyor. Zaten Takuyuddin'in orada anlattığı formül Gauss'un daha sonra Gauss'a atfedilen formül. Gauss'un muhtemelen buradan giden kitaplarla tanıştığını ve oradan bunları öğrendiğini düşünüyorum ama hikayeleştirmek için daha sonra Gauss'a işte okul yıllarında böyle olduğu denildiğini düşünüyorum. Cezeri de ilk saat suyla çalışan ilk saat örneklerini 1206 tarihindeki kitabında belirtmişti ve dünyaca ünlü artık biliniyor. Fillus saati diye ünlü bir saati vardır. Burada 2 tane ejderha var ve işte fil var. Bu fili aslında su haznesi olarak kullanıyor. Ve burada da 24 tane top var. Her saatte bir tane top düşerek top aşağıdaki alanda birikiyor. Ve siz o topların sayısına bakarak saatin kaç olduğunu burada görüyorsunuz. Tabii mekanizmanın otomatik olarak çalışması o tarih itibariyle çok iddialı bir sistem. Sadece mekanizma öyle çalışmakla kalmıyor. Aynı zamanda her saat başı müzik çalıyor. Buradaki işte filin sürücüsü olan Seyis, filin başındaki davula kendisi vurarak da burada gene müzik çalarak belirtiyor. Ve aynı zamanda her ejderha birer tane topu düşürdüğünde buradaki zilin içerisine düşüyor ve her saatin geçtiğini sesli olarak da anlıyorsunuz. Mitolojik anlamda da Türk mitolojisiyle de alakalı bu ejderhalar ve sistem itibariyle ejderha Türkçe'de evren deniliyor. Evren bugün Türkçe'de uzay denilen laftır ve bu ejderhadan gelir. Zamanın geçişini sağlayan ejderlerdir bunlar. Türk mitolojisini de o tarihte kullanarak bunu yapmış. Cezeri'nin içerisinde burada şifreli kilidi de var. Bu şifreli kilidin 1/4'inin bir örneğidir. Şifreli kilit 281 trilyondan fazla kombinasyonu var. Yani bu şu demek. Siz eğer son kombinasyonda açma durumunda kalırsanız deneyerek tam yaklaşık 100 milyon yıldan fazla günde 8 saat çalışarak denerseniz eğer 281 trilyonda birlik o şifreyi açmak için gerekli zamanı buluyorsunuz. Bu kadar üst düzey bir kriptoloji bilgisini o tarihte kitabına koyuyor ve nasıl yapılacağını, nasıl kurulacağını, nasıl kalibre edileceğini dahil detaylarıyla anlatıyor. Biz onu bildiğimiz için bugün o kitaptan okuyarak o şifreli kilidin aynısını yapabiliyoruz. Bugün Metropolitan Müzesi'nde bile onun yaptığı şifreli kilidin örnekleri buradaki müzede var. Hollanda'da ya da Belçika'daki bir müzede de var aynı şekilde. Bu kitaplar çok değerli kitaplar. Dünya bilim tarihi açısından da İslam bilim tarihi açısından ama kitap deyince aklıma aslında başka bir şey geliyor. Türkiye'de bu süreçte yaşanan bir şey dünyada bir ilk oldu. O da şu, bir kitap içeriğinden dolayı değil, basan yayın evi dolayısıyla yasaklandı. Mesela Kur'an-ı Kerim'i bir yayın evi bastı diye yasak, öteki yayın evi bastı diye o serbest. Böyle bir yasak mantığı ve kitapların yok edilmesi mantığı dünya tarihinde ilk defa bu süreçte yaşandı. Bu da kitaplar açısından da çok acı bir durum. Evet, çok güzel bilim tarihi muhabbeti yapıyoruz. Evet. Şimdi oradan biraz daha sizin hayatınıza dönmüş olalım. Evet. Bu kadar güzel projeler yapıyordunuz. Ülkeye çok faydalı işler yapıyordunuz. Belli ki mutluydunuz da. Buralara niye geldiniz? Evet. 1 Eylül kararnamesiyle ben ihraç oldum. Herhangi bir adli bir süreç yaşamadım. Yaklaşık olarak bir 5 yıl OHAL Komisyonu'nun kararını bekledik. OHAL Komisyonu'yla ilgili süreçte böyle yaşanınca kızım bana dedi ki baba ben senin bunun sonucunu beklediğini biliyorum. Ama artık özür diliyorum. Evet. Dolayısıyla artık yeter. Gidelim dediler. Yaşadığım tüm süreç Anadolu toprakları içinde. Bilim tarihiyle ilgileniyorum. Sevdiğim alan o. Dolayısıyla bilim tarihinde o bölgelerde yaşanmış insanlar, o bölgenin tarihi benim için ehemmiyetliydi. Hep buna yönelik planlar yaptık. Duygusal olmamın sebebi o. Tüm işte Türkiye'de bu birikimlerimi bırakarak buraya gelmek durumunda kaldım. Ankara'daki kütüphanemin bir kısmı Bursa'da bir depoda bekliyor. Mersin'deki kütüphanemin bir kısmı da Mersin'de var. Halen daha orada duruyor. Dolayısıyla hepsini daha buraya getirtiremedim.
Ama Ankara kütüphanemin sadece bir kısmını getirdim. Burada gene işte bu kendi sevdiğim bilim tarihiyle ilgili, İslam bilim tarihiyle ilgili çalışmalara devam ediyorum ve bazı replikaları işte yapmaya çalışıyoruz. Ve kader planında burada demek ki daha iyi işler yapmak varmış. Sevk olarak bu taraflara yönlendirmiş oldu ve şimdi burada devam ediyoruz. Amerika'ya geldiniz. Burada yeni bir hayata başladınız. Nasıl başladınız? Amerika vizem olduğu için çocuklarla beraber de daha sonraki süreçte ben Amerika'ya, çocuklara da vizeyi alıp hep beraber Amerika'ya geldik. Bir şekilde para kazanmanız gerekiyor. İlk etapta geldiğimde bir okulun servisini, bir arkadaş işte bir aylığına yok. Onun yerine ben çocukları taşıdıktan sonra teknik işlere girdim. Önce Türk komünitesinin içerisinde daha çok teknik işler yapmaya başladık. Halen daha hem onlarla hem de Amerikalılara iş yapmış oluyoruz. Elektrikle alakalı arızalardan evlerde çıkan ya da ticari iş yerlerinde çıkan arızalardan tutun da mekanikle ilgili işte garaj kapılarının tamir edilmesinden birçok böyle teknik işi ilk etapta yaptım. Daha sonrasında da bu sefer bununla alakalı bir şirket kurmuş olduk. Şu anda profesyonel olarak yaptığım iş yerlerinin A'dan Z'ye teknik işlerinin tamamını taahhüt ederek üstlenip alıp yapıp teslim ediyoruz. Bunlar bizim hayatımızı kazanmamız için yaptığımız şeyler. Ama bunun dışında aslında Cezeri'den de bahsetmiştim. Ben bilim tarihiyle ilgileniyorum. Bu benim hobi anlamında çok böyle hoşuma giden bir şey. Amerika'da ilk defa New Jersey eyaletinde bir ayı Müslümanların miras ayı ilan ettiler. Tüm Müslümanlar insanlığa hangi mirasları bıraktılar? Bunların anılacağı bir ay. Bu sefer yaptıklarımızı sergilememiz gerekiyor diyerek geçen sene Ocak ayında gerek Cezeri'nin şifreli kilidini, gerekse işte Cezeri'nin küre cetvelini, gerekse usturlap var, 2. Selim'in kullandığı usturlapın replikası gibi bazı ürünleri de sergileyerek Müslüman camiadaki gençlerin kendilerine daha fazla özgüvenlerinin artmasını sağlayacak İslam bilim tarihinin tüm insanlığa kattığı şeyleri sergilemiş olduk. Sosyal hayatın içerisinde de değişik projeler yapıyorsunuz. Buralarda Müslümanlığa bakış açısını siz nasıl gördünüz Türkiye'den gelen bir insan olarak? Müslümanlar kendilerini iyi temsil ettikleri zaman gerçekten Müslümanlığa bakış açısı çok güzel. İslamiyet'i medyadan tanımış olanlar biraz daha kötü algıları olabiliyor İslamiyetle alakalı. Ama tanıdıkça gerçekten İslamiyet'i bu noktada çok güzel bir bakış açısıyla karşılıyorlar. Ve hatta İslamiyet'i seçen insanlar da oluyor. Anadolu coğrafyası çok farklı medeniyetlerin harmanlandığı bir coğrafya. O coğrafyadaki Müslümanlık tüm dünyadaki diğer ülkelerdeki Müslümanlıktan da biraz daha farklı bir şekilde. Buralara geçmiş olan insanların çocukları burada Anadolu Müslümanlığını çok güzel bir şekilde temsil etmeleri için yetişmeleri gerekiyor. Biz de buna elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Çünkü gelen nesil kendi vazifesini yapmadan göçecek olursa eğer bu çok büyük bir vebal olur. Hayatınızda ailenizle yapmış olduğunuz bu göçün size öğrettiği en önemli şey ne oldu? Bu göç kültüründe köksüzlük diye bir kavramdan bahsedilir. Yani bulunduğunuz yere tam kök salamazsınız. Ama artık günümüzde zaten dünya öyle bir küreselleşti ki sizin hiçbir yere tam kök salmanız uygun görülmüyor. Küreselleşen dünyada siz ne kadar çok aslında farklı yerlere gidebilirseniz o farklı yerlerde o kadar çok yeni kültürlerle tanışıyorsunuz ve gittiğiniz yere de kendi birikimleriniz. Oralarda bakıyorsunuz ki onlar yok ve onlarla beraber öne çıkmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla göç aslında berekettir. İlk defa duydum bu tabiri. Göç berekettir. Çok hoşuma gitti. Şunu söyleyeyim yani. Hakikaten ben Türkiye'de bu kadar kolay ev almadım. Türkiye'de bu kadar kolay araba almadım. Yani durumum buyken yani Türkiye'de bürokraside çalıştım şu bu falan filan. Senelerdir Türkiye'de kendimi beslediğim bilim tarihi, İslam bilim tarihiyle ilgili hususlarda Türkiye'de maddi anlamda bana bir getirisi yokken, burada da bir beklentim yokken burada bana bu sefer devlet bir hibe programından para vererek ya bunları bize anlat, bunları bize çalış, bunları böyle sergi haline getir diye para ödüyordu. Zevk alıyorum bundan. Hoşuma gidiyor çünkü benim anlattıklarıma kıymet veren birileri var. Dolayısıyla göçün bereketini burada görmüş oluyorsunuz. Maddi anlamda da manevi anlamda da bereketleniyorsunuz. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak isteseydiniz ne yazardınız? En önemli şey insanın özgürlüğü ve adaletli bir yerde yaşaması. Adalet ve özgürlük hava gibi, su gibi insan yaşaması için, insan yaşamı için olmazsa olmazdır diye yazmak isterdim. Tunay Hocam çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten çok istifade ettim. Sohbet esnasında da aklıma o geldi. Türkiye'de siz ve sizin gibi on binlerce insan belki işini kaybetti. Ama Türkiye
siz ve sizin gibi çok değerli, üretken on binlerce insanını kaybetti. Bu gerçekten telafisi olmayan çok büyük bir kayıp. Evet hocam, süremiz de doluyor. Son olarak ne söylemek istersiniz? Göçten sonra şunu anladım. Daha fazla evrensel düşünmek lazım. Türkiye'nin kaybettiği çok insan var ama dünyanın kazandığı da çok insan olmuş oldu. Topyekün bu küreselleşmenin olduğu çağda bu güzel insanların tüm dünyada yapacağı çok güzel şeyler var. Toplamdaki kazanç, dünya için toplamdaki kazanç belki çok ama çok daha fazladır. Onun için çok belli meseleler için üzülmeye gerek yok. Arkada yaşananları geride bırakıp insanın önüne bakması gerekiyor. Tüm insanlığın da önüne bakması gerekiyor.